Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dolamalı, papatyalı, ajurlu çok güzel çeyizlik 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil, beyaz ve sarı olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Çok güzel, çok şık, çok zarif bir model oldu hanımlar. Ortası ajurlu, kenarları bu şekilde dolamalı papatyalı, patiğimizin tabanı, topuk kısmı. Ben bu modeli Instagram'dan arkadaşım, rengarenk patiklerim Hülya'dan aldım. Hülya'ya da model için çok teşekkür ediyorum. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimi kenara bıraktım. Birlikte başlayalım. Patiğimizi hanımlar burun kısmından başlayacağız. 12 ilmek olarak. Öncelikle 12 ilmeğimi atıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmek attım. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. İlk kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde ilk sırada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Düz örgü uygulaması yapacağız. 5'e de geçeceğiz hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden 3. şişimize ilmekler çıkaracağız. İlk başlangıç yerlerinden. İlk ilmeğimi hemen şu kenara, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de şöyle tığımı kullanacağım. Sırasıyla başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz ve şişimize takıyoruz. Bakın şurada 3 ilmeğim oldu. Şöyle devam ediyorum. Şu 4. ilmeğim, şu 5. ilmeğim, şu 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım hanımlar. Onu da 4. şişime takacağım. Yani 4 şişimize de böylece 6 ilmeğimiz olacak. Şu 2. ilmeğim, şu 3. ilmeğim, şu 4. ilmeğim, şu 5. Bir ilmek de şu kenardan çıkartıyorum. 6. 5. şişimi aldım hanımlar. Örmeye başlayacağız. Bir sıra ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimi ördüm. İkinci şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de öreceğim. Boş olan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik böyle dolana dolana örülüyor. Diğer şişime geçtim. 3. şişim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Böylece bir sıra örmüş olduk. Tekrar ilk şişime geldim hanımlar. Artırma zamanı. Patik burnuna baktığımızda artırmaları sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. Hemen ilk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim hanımlar. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu.
Üçüncü şişime geldim. Burada da ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Yine sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimi ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmeklerimi düz ördüm. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğimi de örüyorum. Böylece 8 ilmek oldu burada. İkinci şişime geldim. Kenar solda. Son 2 kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. İkinci ilmeğimin altına, yani şuraya girdim. Buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim de düz örülüyor. İlk 3 şişimizde 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına girdim. Buradan aldığımı da şöyle örüyorum. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modele başladım. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım, gelelim, sonra birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmalardan sonra 4 şişimdeki 14 ilmeğimi de bir sıra düz ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmındaki şu minik desenimizi yapacağız. Beyaz ipimizi ekleyeceğim hanımlar. İlk ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Bir ilmek beyaz. Hemen beyaz ipimin ucunu şurada sarı ipime düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye. Şuraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Hanımlar, bu aşamada ilk ilmeğimi beyaz ile ördüm. Devamında 3 tane sarı, 1 ilmek beyaz, 3 ilmek sarı, 1 beyaz, 3 ilmek sarı, 1 ilmek beyaz. Tekrardan 3 ilmek sarı öreceğim. İlkini ördük ilk şişimizde. Diğer ikisini ikinci şişimizden alarak öreceğiz. 1 beyaz. Bu şekilde 4 şişimizi de dolanacağız. Şimdi diğer 3 şişimizi de aynı şekil örelim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde ikinci sırayı yapacağız. Bu aşamada ilk 2 ilmeğimi beyaz ile örerek başlıyorum. Ortaya 1 sarı. Modelin devamında hanımlar 3 beyaz 1 sarı olacak şekilde devam edeceğiz. 3 ilmek beyaz, 1 ilmek sarı. 3 ilmek beyaz, 1 sarı. 3 ilmek beyaz, ikinci şişten 1 sarı diye devam edecek. Şeklimiz böyle. Şimdi diğer 3 şişimizi de bu şekilde örüp gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Burun kısmındaki deseni tamamladık. Şimdi ilmeklerimizin tamamını beyaz ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Hepsini beyaz ile örüyorum.
İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi 4 şişimizdeki ilmekleri de 3 sıra boyunca, yani 4 şişimizi beyaz ipimizle 3 kere öreceğiz. 3 kere dolanacağız. 3 sıra örüp gelelim. Evet hanımlar, 3 sıra boyunca ilmeklerimi beyaz ipim ile düz ördüm. Geldim şimdi bu ajurlu modelimize ve dolamalı papatyalarımıza başlayacağız. Bunun için de hemen şurada sarı ipimiz vardı. Bu sarı ipimi ortalama hanımlar şöyle 1,5 metre kadar kestim. Şu sağ taraftaki papatyaları yapmak için. Aynı ölçüde bir sarı ip daha kestim. Sol tarafı yapmak için. Yine aynı şekilde böyle biraz birer metre kadar var yok. 2 yeşil ipim var yapraklarımız için. 2 tane de şöyle orta ajurumuzu yapmak için minik minik iplerimi hazırladım buraya. Şimdi modele başlayacağız. Papatyamızda 1. sıradayız hanımlar. Ön yüzdeyim. İlk 2 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. 2 ilmek beyaz. Sonra hemen şu yeşilimin birini aldım. Dolama yapacağız. Bakın yeşil ipimin ucu şöyle arkada. Şöyle. Yeşil ipimi bu ilmeğimin etrafında şöyle 2 kez dolandırıyorum. Bakın şöyle 1. Tekrar dolandırdım 2. Ardından yeşil ipimi şöyle arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi beyaz ipim ile ördüm. Şöyle. Şimdi 9 ilmek beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek beyazımı ördüm. Şimdi hanımlar öndeki 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeğimi alıyorum. Şöyle sağa doğru kesim yapacağım. Şu 2. ilmeğimi aldım. İlk ilmeğimin önüne şöyle getiriyorum. Sağa doğru kesim yapacağım. İkisini birlikte keserek ördüm. Ardından ipimi şişime doluyorum. Ajurumu yaptım. 2. şişime geçiyorum. 2. şişimde hanımlar 1 ilmek düz ördüm. Ardından tekrar ipimi şişime doluyorum. Bu defa bakın şuradaki ajurları yapacağız. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte sola doğru keserek örüyorum. Şimdi 9 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buraya da bir ilmeğe yeşil ipimle dolama yapıyorum. Diğer yeşilimi de aldım. Diğer taraftaki papatyamızı yapıyoruz. Papatya 8 sıradan oluşuyor. Papatyanın şu anda 1. sırasını yapıyoruz hanımlar. Yeşil ipimi yine beyaz ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırıp ucunu arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Burada 1 ilmek kaldı. Oysa burada modele başlarken 2 ilmek örmüştük. Burada dengeyi sağlayalım diye 1 ilmeği örüyorum. 1 ilmek de 3. şişimden alarak buraya ördüm. Böylece ön bölümde model bütünlüğü sağlandı. Burada 13 ilmek kaldı 3. şişimizde. Önemli değil. Önemli olan modelin sıralı düzgün düşmesi. Patiğimizin taban bölümünde model kurulumu yok. Tabandaki ilmeklerimizi hanımlar model bitene kadar düz olarak öreceğiz. Hani bu nedenle buralarda herhangi bir model olmadığı için videonun devamında buraları keseceğim. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Sadece her sıra modelli tarafı tek tek ilmek ilmek göstereceğim sizlere. Evet hanımlar, tabanımızı ördük. Şimdi ön yüzde çiçekte 2. sıradayız. İlk ilmeğimi örüyorum. Yine yeşil ipimi aldım. Bakın bir beyazdan sonra hemen öndeki beyaza şöyle yeşil ipimi 2 kez doladım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanına 1 ilmek beyaz ördüm. Tekrar yeşil ipim ile hemen şuradaki ilmeğe dolamamı yapıyorum. Şöyle yeşilimi yine arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şimdi sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek örüyorum. Ajur V şeklinde açılacak. Öndeki 2 ilmeğimi aldım. 2. ilmeği ilkinin önüne şöyle bıraktım. İkisini birlikte sağa doğru kesim yaparak şöyle örüyorum. Tekrar ipimi şişime doluyorum. 1 ilmek düz ördüm. 2. şişimdeyim. Buradaki 1, 2 ilmeği düz ördüm. İlk 2 ilmeği ardından ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şimdi tekrar sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 tane ördükten sonra burada da papatyamızın yaprağının ikinci sırasını yapacağız. Yeşil ipimi ilmeğin etrafında 2 kez döndürdüm. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek beyaz ile düz ördüm. Buraya yeşil ipim ile bir ilmek daha dolama yapacağım. Her iki taraftaki çiçek de aynı yapılıyor hanımlar. Sağ ve sol taraftaki çiçekler. Yine dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Son bir ilmeğimi de örüyorum. Şimdi patiğimizin tabanını örelim gelelim. Tabanımızı ördüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Modelde 3. sıramız. Bu sıramızda ilk ilmeğime yeşil dolama yapıyorum. Yaprağımızın 3. sırası, yani sonuncu sıra oluyor bu. Bakın bir ilmeğe yeşil dolama yaptım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3 beyaz ördüm. Tekrar yeşil ipim ile buraya dolamamı yapıyorum. Yeşil ipimi ilmeğin etrafında 2 kez döndürdüm. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şimdi sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. Ardından yine öndeki 2 ilmeğimi aldım hanımlar. Şöyle öndeki 2 ilmeği aldım. Sağa doğru kesim yapıyorum. Şöyle ikinci ilmeği ilkin önüne attım. İkisini kesiyorum. İpimi şişime doladım. Yanındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. İkinci şişime geliyorum. Burada da 1, 2, 3 ilmek ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Şimdi yine sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Buraya da şimdi dolamamızı yapacağız hanımlar. Yeşil ipimi şöyle arkadan getirerek aldım. Şuraya şöyle bir ilmeğe doluyorum. Ardından bu dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına 1, 2, 3 ilmek ördüm. Son bir ilmeğime de yeşil ipim ile dolamamı yapıyorum. Ve dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. 3. sıramızı tamamladık. Şimdi patiğimizin tabanını örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde modelde 4. sıradayız. Bu sıramızda şu ortadaki çiçeği de başlatacağız, ajur ortasındaki. Bu sıramda ilk ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Şu alttan sarı ipimi getirdim. Papatyalara da başlayacağız. 3 ilmeğe papatya dolama yapacağım hanımlar. 3 ilmek, bakın şu birinci ilmeğim. Daha dolama yapacağım ilmek sayısı bitmediği için sarımı ön yüzde bıraktım. Şöyle dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Şimdi ikinci ilmeği yapacağım. Şöyle öne doğru getiriyorum. 2 kez doladım. Yine dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Bu defa 3. ilmeğime yapacağım. Şöyle artık dolama yapacağım sarı ilmek olmadığı için şöyle ipi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. 3 ilmeğe sarı dolamayı yaptık. Modelde 4. sıra. Yanına 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Hemen öndeki 2 ilmeğimi alıyorum yine. Sağa doğru kesim yapacağım. İpimi şişime doluyorum. Buraya 1, 2, 3 ilmek ördüm. İkinci şişime geldim. Ortadaki çiçeğimizi başlatıyoruz. Hemen ikinci şişimdeki ilk ilmeğime yeşil ipim ile dolamamı yapacağım. Şu küçük yeşil ipimi aldım. Yeşilimin ucu şöyle arkada. Ekliyoruz bunu hemen. Şuraya 2 kez yeşilimi dolandırdım. Arkada bıraktım yeşil ipimin ucunu. Şöyle yeşili de arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına 1, 2, 3 ilmek ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm hanımlar. Şimdi buradaki papatyamızı yapacağız. Diğer sarı ipimi de buraya ekliyorum. Bu iplerimizin ucunu sabitleyeceğiz birazdan. Sizlere nasıl sabitleneceğini de göstereceğim, arkada bıraktığımız ipleri. Bakın şu birinci sarı dolamam. Dolama yaptığımız ilmeklerimizi beyaz ipimiz ile örmeyi unutmayalım. Şu ikinci sarı dolamam. Şu da 3. sarı dolamam. Artık sarı ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Modelde 5. sıraya geldik. Bu sıramızda ilk 5 ilmeğime sarı dolama yapacağım. Papatyam için şöyle bu birinci dolamam. Bakın sarı ipim önde, benden tarafta ön yüzde. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum.
Şu ikinci dolamam. Yine sarı ipim önde. Dolama yaptığımız ilmeklerimizi yine ana renk ipimiz beyaz ile örüyoruz. Şu dördüncü sarı dolamam. Şu da beşinci. Artık sarıyı arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Çiçeğimizin 5. sırası böyle. Yanına 1, 2, 3 tane beyaz ördüm. Tekrar sağa doğru kesim yapacağım. Ajurlu modelimiz V şeklinde açılıyor. Sağa doğru kestim. İpimi şişime doluyorum. Buraya 1, 2, 3 ilmek ördüm. Şimdi burada yeşilimi alıyorum. Buradaki sonuncu ilmeğime bir tane dolama yapıyorum. Şöyle yeşil ipimi 2 kez dolandırdım. Arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. İkinci şişime geldim. Burada da ilk ilmeğimi ördüm. Hemen yanındaki ilmeğime şöyle yeşil ipim ile dolamamı yapıyorum. Yeşili arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına 1, 2, 3 ilmek ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeği kestim. Buraya 1, 2, 3 ilmek ördükten sonra hemen sarı ipimi alıyorum hanımlar. 5 ilmek sarı dolama yapacağım. Şu birinci dolamam. Şu ikinci dolamam. Şu üçüncü dolamam. Dolama yaptım ilmeğimi şöyle beyaz ile örüyorum. Şu dördüncü dolamam. Şu da 5. dolamam. Sarıyı arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Papatyamızda da 6. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi sarı ile dolama yapacağım. Şöyle. Şu birinci dolamam. Sarı ipim önde daha. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Şu da ikinci dolamam. Şöyle ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırıyorum. Bu defa sarıyı arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Tam ortaya bir tane yeşil dolama yapacağım. Alttaki yeşil ipimi alıyorum. Bir ilmek yeşil ipim ile doluyorum. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Tekrar şöyle sarıyı alacağım. Şöyle 2 ilmek daha sarı dolamamı yapıyorum. Şu birinci sarı dolamam. Şu da ikinci sarı dolamam. Sarıyı arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Bu şekil. Buraya 1, 2 ilmek beyaz ördüm. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. Yine sağa doğru kesim yapıyorum. Ajurumuzu yapıyoruz. İpimi şişime doladım. Yanına 1, 2, 3 ilmek ördüm. Ortadaki desenimizin 3. çiçeğimizin 3. sırasını yapıyoruz. Hemen yeşil ipim ile şuraya 1 ilmek dolama yapacağım. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Araya 1, ikinci şişimdeyim. 2 ve 3 ilmek ördük. Yani ikinci şişimdeki ilk 2 ilmeğimi ördüm. Yeşil ipim ile şuraya 1 ilmek daha dolamamı yapıyorum. Bu şekilde yeşili arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına yine sayıyoruz. 1, 2, 3 ilmekten sonra ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği kestim. 1, 2 ilmek ördükten sonra diğer taraftaki çiçeğimi yapacağım. Hemen sarı ipimi alıyorum. 2 ilmeğe dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeğim. Sarıyı arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Tam ortaya yeşil ile de bir dolama yapacağım. Papatyamızın ortası. 1 ilmek yeşil dolamamı şöyle yaptım. Yeşili arkada bıraktım. Ardından şöyle tekrar sarı ipimi alıyorum. Son 2 ilmeğe de sarı dolamamı yapıyorum. Şu birinci dolamam. Şu da ikinci dolamam. Artık sarı ipimi arkada bırakıyorum. Ve dolama yaptığım ilmeğimi beyaz ipim ile ördüm. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde modelde de 7. sıradayız. Bu sıramızda
İlk 5 ilmeğime sarı dolama yapacağım. Şöyle yine sarı ipimi alıyorum. Bu aşamada hanımlar ip boyları kısa olduğu için çekince geliyor. Karışıklık olmuyor. Bakın sarı ipimi çektim aldım. İlk 5 ilmeğime sarı ipim ile dolamamı yapıyorum. Şu birinci dolamam. Sarı ipim önde bekliyor. Dolama bitene kadar sarı ip ön yüzde kalıyor. Şu ikinci dolamam. Şu üçüncü dolamam. Dördüncü dolamam. Ve 5. dolamam. Sarıyı arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek ördüm. Ardından hemen ajurumu yapacağım önce. Sağa doğru kesim yapıyorum burada. Ve ipimi şişime doladım. Şimdi ilmekleri sayarak gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Ortadaki desenin sarı papatyasına başlayacağız. Diğer küçük sarı ipimi aldım. Buraya 3 ilmek sarı dolama yapacağım hanımlar. Şöyle sarı ipimin ucu arkada bıraktım. Şu birinci ilmeğim, dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Tekrar sarı ip önde bekleyecek. İkinci şişime geçtim. Şu ortaya ikinci sarı dolamamı yapıyorum. Yine sarı ipim önde. Ve üçüncü dolamamı da yaptım. Ve sarıyı artık arka yüzde bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanına 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Bir ilmek beyaz ördükten sonra diğer taraftaki papatyamı da yapacağım. Şöyle 5 ilmek sarı dolama yapıyoruz hanımlar. Buradaki 5 ilmeğe sarı ipimiz ile dolamamızı yapıyoruz. Modelde 7. sıramızda bu şekildeydi. Şu 4. dolamam. Ve sonuncu ilmeği de yapacağım. 5 olacak. Sarı ipimi arkada bıraktım ve dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde modelde 8. ve sonuncu sıradayız. Yani papatyanın sonuncu sırası. İlk ilmeğimi beyaz ile örerek başladım. Sarımı alıyorum. 3 tane sarı dolama yapacağım şimdi. Şu birinci dolamam. Şu ikinci dolamam. Şu da üçüncü dolamam. Sarımı arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanına bir ilmek ördüm. Bir ilmek beyaz ördüm. Tekrar sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ilmeği ilkin önüne alıp ikisini kestim. İpimi şişime doluyorum hanımlar. Şöyle. Yanına 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Şimdi ortaya şöyle son 2 ilmek kaldı ilk şişimde. Bu aradaki sarı ipimi aldım. Buraya 5 ilmeğe sarı dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Hala sarı ipim önde. Diğer şişime geçtim. Şu üçüncü sarı dolama ilmeğim. Şöyle. Şu dördüncü sarı dolamam. Şu da 5. İpimi arkaya verdim. Artık sarı ipimi dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Sola doğru kesim. Yanına bir ilmek ördüm. Şimdi buradaki papatyanın son sırasını yapacağız. Sarı ipim ile buraya 3 ilmeğe dolama yapıyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu da üçüncü ilmeğim. Sarı ipimi yine arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Sonuncu ilmeğimi de örüyorum. Papatyamız 8 sırada bu şekilde oluşuyordu hanımlar. Yan papatyaları bitirdik. Bu aşamada bakın tığımı aldım. Arka ipuçları nasıl gizlenecek? Hepsini şöyle yapacağız. Bakın bir tanesini göstereyim. Şurada yeşil ipucumuz var. Hemen arkaya şöyle girerek bakın tığ ile şöyle zincir yöntemiyle ucunu şuraya düğümleyebiliriz hanımlar. Ardından ipimizin ucunu şöyle ilmek aralarına girerek şöyle gizleyebiliriz. Daha temiz, daha değerli toplu olur. Ajurların içinden de böylece ipuçları görünmez. İplerin tamamı bu şekilde gizlenecek. Şimdi yine tabanımızı düz olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanı ördük. Şimdi ön yüzdeyiz. Dolamalı papatyamız bitmişti.
2 sıra, her 2 sırada bir, yani 2 sıra ördükten sonra yeni papatyamızı kuracağız. Bu sırada ajurlarımızı da ortalamış olduk hanımlar. Bu sırada ajur yapmayacağız. Ondan sonra ajurlu ilmekleri normal düz öreceğiz. Sonraki sırada ajurumuz kapanmaya başlayacak. Papatyalı olan ilmeklerimi falan tamamen düz örüyorum. Sadece orta ajurun ortasındaki orta papatyamızı yapacağız. Burada hanımlar bakın sayarak gidelim. 4, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. Hemen sadece orta papatyamızı yapıyoruz. Ortadaki sarı ipimi aldım. 2 tane sarı dolama yapıyorum. Sarı ipim önde. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Hemen ikinciyi de yapıyorum şöyle. Sarıyı arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada da tam ortaya bir tane yeşil dolama yapacağım. Şişimi düzelteyim bir. Şöyle yine alttan şu yeşili alıyorum. Şunu ortadaki bir ilmeğe yeşil dolama yaptım. Yeşili arkada bırakıyorum ve ilmeğimi ördüm. Tekrar şu sarıyı aldım. 2 ilmeğe sarı dolama. Şu birinci dolamam. Şu da ikinci dolamam. Sarıyı arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Orta çiçeğimizi yaptık. Kalan ilmeklerimizi de düz olarak örüyoruz hanımlar. Şimdi tabanımızı düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Papatyadan sonra ikinci sıramızı yapacağız. Artık bu sıramızda şu ajurlarımız da kapanmaya başlayacak. Öncelikle buraya 1, 2, 3, 4, 5 ilmek beyaz ördüm. Buralarda hep sağa doğru kesim yapıp ajur yapıyorduk. Şimdi tam tersi. Önce ajurumu yapacağım. Öndeki 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Yani ikisini birlikte keserek ördüm. Ardından sayarak gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Ortadaki deseni yapacağız şimdi. Sarı ipimi alıyorum. 5 ilmek dolama yapacağım buraya. 5 ilmek. Şu birinci dolamam. Şu ikinci dolamam. Diğer şişten devam ediyorum. Üçüncü. Dördüncü. Ve 5. Sarı ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanına 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Burada da hanımlar artık sağa doğru kesim yapacağız. Öndeki 2 ilmeği aldım. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip ikisini kesiyorum. Ve ipimi şişime doladım. Ajurumu yaptım. Kalan 5 ilmeğimi örüyorum. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm, ön yüzdeyiz. Şimdi tekrar aynı şekilde ikinci papatyaları yapacağız. Aynı sıralamayı takip ederek ilk 2 ilmeğimi örüyorum beyaz ipim ile. Alttan şöyle yeşil ipimi aldım. Bir tane yeşil dolama yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Ardından 1, 2, 3 ilmek daha ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Ortaya bu defa 3 ilmeğe sarı dolama yapacağım. Şu birinci dolamam. İkinci şişimden devam edeceğim. Şu ikinci dolamam. Şu da üçüncü. Sarıyı artık arkada bırakıyorum. Buradaki sarı ipi kesebiliriz hanımlar. Ortada sarı ile işimiz kalmadı. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapacağım. Ve ipimi şişime doluyorum. Ardından buraya 1, 2, 3 ilmek ördüm. Buraya da papatyamı kuracağım. Alttan yeşil ipimi alıyorum. Bir tane dolama yapıyorum buraya. Dolama yaptığım ilmeği ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzdeyiz. Papatyada ikinci sıramız. İlk ilmeğimi beyaz ile ördüm.
Yeşil ipim ile şuraya bir dolama yapacağım. Yeşili arkada bıraktım. İlmeği örüyorum. Yanına bir ilmek ördüm. Bir tane daha yeşil dolama yapacağım şimdi. Şöyle yeşili arkada bırakıp dolama yaptığımı ördüm. Sayarak gidelim şimdi. 1, 2, 3 ilmek ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim hanımlar. Bu şekilde. Hemen yanına 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Ardından yeşili aldım. Bakın ortada şöyle yapacağız dolamayı. Şuradaki yeşilleri yapacağız. Yeşil ipimi şöyle alıyorum. Bir tane yeşil dolama yapacağım hemen buraya. Yeşili arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. 3 ilmek öreceğim. 1, ikinci şişimden devam ediyorum. Şu 2, şu da 3. ilmeğim. Tekrar yeşil ipim ile bir tane dolama yapıyorum. Yeşili arkada bıraktım. İlmeğimi ördüm. Yanına 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Şimdi sağa doğru kesim yapacağım. İpimi şişime doluyorum. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Buradaki papatyayı yapacağız şimdi. Bir yeşil dolama yapıyorum. Ortaya bir ilmek ördüm. Yanına bir tane daha dolamamı yapacağım. Dolama yaptığım ilmeği ördüm. Sonuncu ilmeği de örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde papatyada 3. sıradayız. İlk ilmeğime yeşil dolama yapacağım. Şöyle bir tane dolama. Alttaki papatyanın aynısını yapıyoruz hanımlar. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Ortaya 3 beyaz örüyorum. Tekrar şuraya bir tane yeşil dolama yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Ardından 1, 2, 3 ilmek örüyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği kestim. Buraya 1, 2, 3 ilmek daha ördüm. Bir yeşil dolama yapacağım şimdi buraya. Şöyle. Yeşilimi arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. İkinci şişimdeyim. Buradaki ilk ilmeğimi örüyorum. Hemen yanına bir yeşil daha dolamamı yapıyorum. Yine dolama yaptığım ilmeği ördüm. 1, 2, 3 ilmek ördükten sonra sağa doğru kesim yapacağım. İpimi şişime doluyorum. Yine sayarak gidiyorum. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Buraya da papatyanın yaprağını yapacağız yine. Bir ilmek yeşil dolama. Ortaya 3 beyaz örüyorum. Ve yine kenara bir tane yeşil dolama. Yeşilimi arkada bıraktım ve dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Şimdi tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde modelde 4. sıradayız. İlk ilmeğimi beyaz ile ördüm. Buraya 3 ilmek sarı dolama yapacağım yine. Şöyle sarı ipimi alttan alıyorum. Şöyle. Şu birinci sarı dolamam. Bakın sarı ipimiz önde bekliyor. Çünkü dolama yapacağımız ilmeğimiz devam ediyor. Şu ikinci. Şu da 3. Sarıyı arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yine sayarak gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeği bir kestim. Baklava dilimi kapanıyor ortadaki. Buraya 1, 2, 3 ilmek daha ördüm. İkinci şişime geliyorum. İkinci şişimdeki ilk ilmeğime de hanımlar bir tane yeşil dolama yapacağım. Artık ortadaki desenimizin sonuncu sırası bu. Buradaki yeşil ipimizi de kesip ucunu arkaya düğümleyebiliriz. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm burada. Yanına 1, 2, 3 ilmek ördükten sonra sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Alttan şöyle sarı ipimi alacağım. Dolamamızı yapacağız. 3 ilmek dolama. Sağ taraftaki çiçekle aynı şekilde sol tarafı da yapıyoruz. 3 ilmek böyle doladım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Son bir ilmeğimi de ördüm. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde çiçeğimizde 5. sıradayız. İlk 5 ilmeğime sarı ipimle dolama yapacağım yine.
5 tane sarı dolama. Hemen ilk ilmeğimiz. Dolama yaptığımız ilmeklerimizi örmeyi unutmayalım beyaz ipimiz ile. İkinci dolamam. Üçüncü dolamam. Dördüncü dolamam. Ve 5. dolamam. Sarımı arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi örüyorum. Yanına 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Burada kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. İkinci şişime geçtim hanımlar. Burada 1, 2, 3. İlk 3 ilmeğimi ördüm. Sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Yine sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördükten sonra tekrar sarı ipimi alıyorum. Buradaki 5 ilmeğe dolama yapacağım. Sağ taraftaki çiçekte olduğu gibi buraya da 5 ilmek sarı dolamamızı yapacağız. Şu 3. Şu 4. ve şu da sonuncu. Dolamam bitti. Sarıyı arkada bıraktım ve ilmeğimi örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde papatyada da 6. sıradayız. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi sarı ile yapıyorum. Şöyle. Şu 1. ilmeğim. Şu da 2. ilmeğim. Sarı ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Tam ortaya bir tane yeşil dolama yapıyorum. Şöyle yeşilimi aldım. Bir tane yeşil. Yeşili arkada bırakıp ilmeğimi örüyorum. Tekrar yanına 2 tane sarı dolama yapacağım. Şu 1. Şu da 2. Yine dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. Sayarak gidelim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ardından ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Ortada 1 ilmek, bunu ördüm. Şimdi ikinci şişime geçtim. Burada da ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Şimdi sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeği ilk ilmeğin önüne getirip ikisini kesiyorum. Ve ipimi şişime doladım. Yine sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine papatyamızı yapacağız. 2 ilmek sarı dolama yapıyorum. Şu 1, şu da 2. Sarıyı arkada bıraktım. Tam ortaya bir tane yeşil dolamam var. Şöyle 1 ilmek yeşil doluyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Tekrar sarımı aldım. 2 ilmek sarı dolamamı yapacağım. Şu 1, şu da 2. Sarıyı arkada bıraktım. İlmeğimi örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Modelimizde 7. sıramız. Tekrardan sarı ipimi alıyorum. Bu sıramızda şöyle 5 ilmek sarı dolama yapacağım. Şu 1. dolamam. Şu 2. dolamam. Şu 3. Şu 4. Şu da 5. Sarıyı arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. Yine sayarak gidelim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm hanımlar. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. İkinci şişime geldim. Buraya 1 ilmek örüyorum. Ardından sağa doğru kesim yapıyorum yine. Şöyle ipimi şişime doladım. Sayarak gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrardan sarı ipimi alıyorum. Buraya 5 ilmek dolamamı yapacağım yine. Papatyamızda bu 7. sıramız. Şu 2. dolamam. 3,
Şu 4 ve 5. Sarıyı arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, tekrardan ön yüzdeyiz. Modelde 8. ve sonuncu sıramız. İlk ilmeğimi beyaz ile ördükten sonra buraya 3 ilmek sarı dolama yapacağım. Şu birinci dolamam. 2 ve 3. Sarı ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Artık ajurun da son sırasını yapacağız. Sayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. İpimi şişime doluyorum. Hanımlar, bu ortada üçlü bir kesim yapacağız. Bakın burada bir ilmek var. Diğer şişimde de 3 ilmek, 2 ilmek daha alıyorum. Bakın. Buradaki ikinci ilmeği ilk ilmeğin önüne şöyle getireceğim. Sağa doğru kesim yapar gibi. Ardından bakın ipimi şişime dolamıştım. Ardından bu 2 ve hemen yanındaki ilmeği de alıyorum. Üçünü birlikte şöyle keserek örüyorum. Bu şekilde. Burada 4, 8, 12, 13, 14, 15 olmuş. Bu ikinci ilmeğe gelecek bu kesim yaptığımız ilmek. Şöyle ikinci şişe gelecek şöyle. Hemen bu tarafa da ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Ortada üçlü kesim yaptık. Sağ ve sol tarafa ajurlarımızı yaptık. Artık ajurlu modelinde son sırasıydı. Sayarak gidiyorum. Ajurdan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Buraya da 3 tane dolama yapacağım. Şu birinci dolamam. Şu ikinci dolamam. Şu da üçüncü dolamam. Sarıyı arkada bıraktım. İlmeği örüyorum. Kalan bir ilmeğim de düz örülüyor. Yine tabanımızı örelim gelelim. Evet, ön yüzdeyiz hanımlar. İkinci papatya da bitti. Şimdi 2 sıra ilmekleri tamamen düz öreceğiz. Ajurumuz da yok. Papatyamız da yok bu sıramızda. Bu şekilde ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar, artık dediğim gibi ajur yok, dolama yok şu anda. 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca 2 kere dolanacağız. Düz örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Ve yanlara da yine bu papatyaları yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle ilk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. İkinci şişime geçtim. Şimdi hanımlar, öncelikle belirteyim. Bilek ayrımında ilmekleri yer değiştiriyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin şu arka bölümüne geldik hanımlar artık. Şuralara. Patiğimizin kenarlarına ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Buralarda sizler ben örgümün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Öncelikle bu kenardaki ilk 8 ilmeğimi haroşa yani düz ördüm. Hemen hanımlar şu arkaya da dolamalı çiçekleri yapacağız. Bu arka taraftakileri hem ön hem arka yüzde dolama olarak yapacağız hanımlar. Aynı hizadan hanımlar çiçeklerimizi kuracağız şimdi. 8 haroşamı ördüm. Yanına 1, 2, 3, 4 ilmek daha ördüm. Bakın alt aynı hizaya kadar getirdim. Alttan şöyle yeşil ipimi alıyorum. Buraya yine 8 sıradan oluşan papatyamızı yapıyoruz. Şöyle yeşil ipimle dolamamı yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Şimdi taban bölümdeyiz hanımlar. Tabanda da ilmekleri düz öreceğiz. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzde olduğumuz için ilmekleri düz örüyoruz. Arka bölümde yani bilek ayrımından sonra geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Bu şekilde buradaki ilmeklerimi yine düz örmeye devam ediyorum.
Şimdi bu şişime geldim. Burada da yine aynı şekilde dolamalı çiçeğimi kuracağım. Yine ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra alttakilerle aynı hizadan şöyle yeşil ipimi alıyorum. Dolamamı yaptım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Buradaki ilmekleri de yine bu şekilde düz öreceğim. Hanımlar son 8 ilmek haroşalarımı düz örüyorum. Bilek ayrımına bu şekilde gelmiş olduk hanımlar. Şimdi bilek ayrımına kadar ördüm, geri döneceğim. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Bu şekilde. Şimdi kenar ilmeğini aldıktan sonra kenar ilmeği ile birlikte toplam 8 ilmek haroşam düz örülüyor. 5, 6, 7, 8. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters öreceğim. Dolamalı çiçeğimizi de yapacağız. Çiçeğin ikinci sırasını. 8 ters ördükten sonra buraya 1, 2 ilmek 8 haroşadan sonra 2 ters ördüm. Ardından bakın hemen şuraya arka yüzden yeşil dolamamı yapacağım. Şöyle yeşil ipimi alıyorum. Yine sıradaki ilmeğin etrafında yeşil ipimi 2 kez dolandırıp bakın arka tarafta bıraktım ters yüzde. Dolama yaptığım ilmeğimi ters örüyorum. Yanına bir ilmek ters daha ördükten sonra hemen yanına yeşil ipim ile bir dolama daha yapıyorum. İlmeğin etrafında yeşili 2 kez çevirip arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Diğer ilmekler normal ters örülecek. Bakın papatya yaprağımızın ikinci sırası bu şekilde gerçekleşti. Şimdi taban bölümdeyim. Buradaki ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Tabandaki ilmekler ön yüzde düz, arka yüzde ters örülecek. Sadece kenarlara dolamalı papatyamızı yapmaya devam edeceğiz. Bir de kenarlardaki 8'er ilmek haroşamız var. Haroşalarımızı haroşa olarak örmeye devam edeceğiz hanımlar. Dediğim gibi sadece dolamalı papatyamızı hem ön hem arka yüzde aynı şekilde kurmaya devam edeceğiz. Evet. Diğer şişime geldim. Burada da yine papatyamızı yapacağız hanımlar. Hemen şurada ilk ilmeğimi ördükten sonra bakın yeşilin sağına ve soluna, alttaki yeşilin tekrar dolamamızı yapıyoruz. Bu yeşil ipimi alıyorum. Bir ilmek dolama yapacağım buraya şimdi. Şöyle. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığımı ters ördüm. Yanına bir tane daha ters ördükten sonra hemen şuradaki bir yeşile daha dolamamı yapıyorum. Ve dolama yaptığım ilmeğimi de ters ördüm. Hemen yanına 2 ilmek daha, bakayım şöyle 3 ilmek daha ters ördükten sonra hanımlar şuradaki son 8 ilmeğimiz haroşa. Bakın 4, 8 haroşaları düz öreceğiz. Hem ön hem arka yüzde haroşalarımızı düz örüyorum. Bilek ayrımına böylece geldik hanımlar. Tekrardan geri döneceğiz. Yine haroşalar haroşa olarak örülecek. Ön yüzdeyiz şimdi. Papatyada da 3. sıra oluyor bu. 8 tane haroşamı örüyorum. 8 ilmek. Yanına 1, 2 ilmek daha ördüm. Tekrar yeşil ipimle şuraya bir tane dolama yaptım. Dolama yaptığım ilmeği örüyorum. Yanına 3 beyaz ördüm. Tekrar şuraya bir tane daha yeşil dolamamı yapıyorum. Şöyle yeşili arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeği ördüm. Şimdi şu tabandaki 2 şiş var hanımlar. Hemen şuralardaki 2 şişteki ilmekleri düz örelim gelelim. Evet hanımlar, bu ilmekleri düz ördüm. Bakın bu taraftaki papatyama geldim. Buradaki yine ilk ilmeğimi yeşil ipim ile dolama yapacağım. Şöyle bu ilmeği örüyorum. Yanına 3 ilmek düz ördüm. Tekrar yeşil ipim ile bir tane daha dolamamı yaptım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanındaki bir ilmeğim de düz. Son 8 haroşa ilmeğimi de örüyorum yine. Papatyanın arka yüzünde 3. sırasını bitirdik hanımlar. Geri dönüyorum, arka yüzde papatyada 4. sıradayız. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı öreceğim. 5, 6, 7, 8. Yanına 1, 2 ilmek ters ördüm. Bakın şu tam ortaya 3 tane sarı dolama yapacağız tersten. Şöyle sarı ipimi alıyorum hanımlar. 3 ilmeğe sarı dolama yapacağım. Bakın sarıyı şöyle aradan dolandırarak. Şöyle 1, 2 kez dolandırdım. Dolama yapacağım ilmek devam ettiği için sarı bakın diğer tarafta ön yüze doğru bekliyor. Dolama yaptığım ilmeğimi
ters ördüm. Şimdi ikinci ilmeği yapacağım. Bakın yanındaki ikinci ilmeği de yine şöyle dolamayı yapıyorum. Sarı ipim karşıda, ilmeği ters ördüm. Hemen yanındaki üçüncü ilmeği de dolamamı şöyle yapıyorum. Ve başka dolama yapacak ilmek olmadığı için sarıyı artık şöyle kendime doğru, yani arka yüze doğru aldım. Ters olarak ördüm. Yanındaki bir ilmeğim ters örülüyor. Bakın tam orta kısma papatyanın 4. sırasını yaptık. Bu şekilde hanımlar diğer uca kadar yine bakın ortadaki ilmekleri ters örelim. Diğer taraftaki papatyayı da yine bu taraftakiyle aynı şekilde örelim. Son 8 ilmeği de haroşa örelim. Bu uçta buluşalım. Evet hanımlar, bakın bu uca kadar ilmeklerimi ördüm. Buradaki papatyamı da yaptım. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Papatyada 5. sıramız. Öncelikle 8 adet haroşamı öreceğim. Şu 8. haroşam. Hemen yanına 2 ilmek daha düz ördükten sonra bakın burada papatyanın 5. sırası. Sarı ipimiz ile 5 ilmek dolama yapacağız buraya. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. Şu 3. Şu 4. Şu da 5. ilmeğimiz. Papatyamızın 5. sırası böyle. Sarıyı arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şimdi tabanımızı örelim. Ardından da diğer taraftaki papatyamızın yine bu tarafta olduğu gibi 5. sırasını örelim. Bu uçta buluşalım. Evet hanımlar, bu uca kadar ilmeklerimi ördüm. Papatyamı da yaptım. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde papatyada 6. sıra. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmek haroşamı öreceğim. Pardon, ilmek kaçırdım. Hemen ilmeğimi bir toplayacağım. Şöyle 8 haroşamı örüyorum önce. 8 haroşamdan sonra buraya bir ilmek ters ördüm bakın. Tekrar şöyle arka yüzde sarı ipimi alıyorum. Şuraya sarı ipim ile 2 ilmek dolama yapacağım. 2 ilmeğe şu birinci dolamam. Şu da ikinci dolamam. Artık sarı ipimi şöyle aradan geçirip arkaya doğru aldım. Arkada şöyle bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Şimdi tam bu ortaya bir ilmek yeşil dolama yapacağız hanımlar. Şöyle yeşilimi alıyorum. Arada şöyle yeşil ipimi 2 kez dolandıracağım. Orta ilmeğin etrafında ve arkada bırakıyorum. Tekrar dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Yeniden hemen yanına 2 tane daha sarı dolama yapıyoruz. Şöyle. Şu birinci dolamamız. Dolama yaptığımız ilmekleri arka yüzde ters öreceğiz. Şu da ikinci dolamamız. Sarıyı bu defa aradan çıkarıp ters yüzde şöyle bırakıyoruz ve dolama yaptığımız ilmeği ters örüyoruz. Bu şekilde bakın hanımlar. Şeklimiz bu. Şimdi tabandaki ilmekleri ters örelim. Ardından diğer taraftaki papatyamızı da yapalım. Bu uçta buluşalım. Evet hanımlar, bu uca kadar ilmeklerimi ördüm. Geldim. Şimdi tekrar ön yüzde modelimizde de 7. sıradayız. Bu sıramızda yine kenardaki 8 ilmek haroşamız haroşa örülecek. 8 haroşamı ördüm. Hemen yanına 2 ilmek daha düz örüyorum. Tekrar sarı ipimi aldım. 5 ilmeğe sarı dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü. Şu dördüncü. Şu da 5. ilmeğim. Sarıyı arkada bıraktım. İlmeğimi örüyorum. Modelde 7. sıramızı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi tabanımızı örelim. Ardından diğer taraftaki papatyamızı da yine az önce yaptığımız gibi yapalım. Bu kenarda buluşalım. Evet hanımlar, bu uca kadar ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Papatyamızda 8. ve sonuncu sıramızı yapacağız. Yine kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz örüyorum. Şu 8. ilmeğim. Ardından hemen yanına 2 ilmek ters ördüm. Şimdi de sarı ipim ile hanımlar buraya şöyle 3 ilmek dolama yapacağım. 3 ilmeğe. Şu birinci ilmeğim. Bakın sarı ipimi önde bıraktım. Şu ikinci ilmeğim. Şöyle doluyorum. Yine sarı ip ön yüzde. Ve şu da 3. ilmeğim.
Sarı ipimi artık şöyle aradan alarak arka yüzde bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanındaki ilmeği de ters ördüm. Bakın çiçeğimizin son sırası bu şekilde. Şimdi tabandaki 2 şişteki ilmekleri ördükten sonra bu çiçeğimizi de yine diğer tarafta olduğu gibi yapalım. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, bu uca kadar ilmeklerimi ördüm. Papatyamız bitti. Şimdi patiğin ön bölümünde papatya arasına 2 sıra örmüştük. Burada da hanımlar şimdi 2 sıra öreceğiz. Yani buradan şu diğer uca kadar ilmeklerimizi öreceğiz. 1 sıra olacak. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde tekrar örüp buraya geleceğiz. 2 sıra olacak. Sonrasında yeniden bu nasıl papatyamızı şuradaki arkadaki papatyayı yaptıysak ikinciye de aynı şekilde aynı sayılarla başlayacağız. Papatyalar arka bölüme böyle kurulacak. Şöyle kenarlara baktığımızda 4 diş haroşa oldu hanımlar kenarlarda. Ben bu patiğimin şu kenarına toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Çiçeklerden de toplam 3 tane yaptım arkaya. 2 tane önde vardı. Toplam 5 çiçeğimiz oldu. İlkini birlikte yaptık. Şimdi 2 sıra ördükten sonra diğer papatyayı yapacağız. Tekrar 2 sıra öreceğiz. Sonuncu papatyamızı yapacağız. Bu şekilde patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım gelelim. Ardından topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben de bu aşamada ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek. Model bütünlüğü sağlansın diye 8 haroşamı örüyorum. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 9. ilmeğim 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. 24. ilmekte kesim yaptık. Zaten bu sol tarafa da 24 ayırmıştık. Topuğumuz için ortada 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesimden sonra geri döneceğiz hanımlar. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmekte kesimimi yapacağım. Yine 8 haroşamı ördüm. Sayarak devam ediyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. de kesimimi yaptım. İkinci kesimi yaptık hanımlar. Bir önceki sırada arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Şimdi tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 örüp 24'te kesim yapacağız. Şu aradaki 6 ilmek bitene kadar bu işleme devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığ ile kesim yapabildiğim için hanımlar tığımı aldım. İlk kesim şu. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de aldım bir ilmek, ikisini topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz hanımlar. Gizli kesim oluyor. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor.
Şöyle. Kalan ilmekleri de aynı şekil keselim gelelim. İlmeklerimi kestim geldim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımdaki 3 ilmeğin 3'ünü birden topluyorum ve 2 tane zincir çektim buraya. İpimi kesiyorum hanımlar. Patiği bitirdik. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Ayağı giydikten sonra dışarı çıkmasın. Hanımlar, bu ip gizleme işlemine önem verelim. Özellikle bu tarz patiklerde hani ayağı giydikten sonra dışarı çıkarsa çirkin görünür ya da şu ajurların altından görünürse hoş bir görüntü olmaz. Evet, patiğimizi tamamladık. Bakın topuğumuz şu şekilde. Patiğimizin duruşunu hemen göstereceğim. Yandan duruşumuz şöyle. Gördüğünüz gibi çok şık, güzel, hoş bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Çok güzel, hoş, şık, zarif bir model oldu. Çeyiz içinde oldukça uygun. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Modelimizin ayaktaki duruşu da şöyle hanımlar. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık, zarif, hoş bir patik oldu. Topuğumuz, patiğimizin kenarları. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.